Sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim, bu güzel güne, bu güzel ana, nice muhabbet dolu bu kursa hoş geldiniz, şerefler verdiniz, kursumuzu renklendirdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum canı gönülden. Bu kursta şu anda benimle beraber olduğunuz için. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şuranın oturumu, bakın verev hatasına takılmıyorum şu anda. Bunu biz düzelteceğiz beraberce. Şuranın oturumu, göğsün oturumu, şunun oturumu ya benim için bütün yorgunluğumu aldı benden. Başarı var burada. Bakın kol evinin güzelliğine. Şu kol evinin güzelliğine bakar mısınız? Şuranın oturumuna. Şuraya bakmayın. Burası verev hatası. Zaten bunu konuştuk. Bunları düzelteceğiz. Şimdi omuzların duruşuna, yakanın oturuşuna, yani şu kol, şuranın vücudu nasıl toparlayacağını düşünebiliyor musunuz? Şurası vücudu nasıl toparlayacak bir düşünün. Şimdi ben bunu burada gereceğim. Arkadaşlar ben bunu şimdi ütüye hazırlayacağım. Bunu burada gereceğim. Şu kulakları görmezden geleceğim. Şu anda şimdilik ben bu kulakları görmezden geleceğim. Ütüden sonra artık bakacağız buna ne yapacağız diye. Burası verev hatasının bize yaşattığı bir yer. Burada bir pensle de alabiliyoruz. Böyle bakın. Bu da bir mantık. Tabi bu en sona bırakıyorum bunu. Öncelikle ben her tarafı düzgün şekilde çıkartmam gerekiyor. Şimdilik ben burayı böyle tuttum. Evet. Şurayı sabitledim. Burayla işim bitti. Neden? Ütüyü yaptığım zaman burada hiçbir şey beni rahatsız etmesin diye. Evet, rahat rahat açayım işlemimi. Bunları da rahat rahat yürüteyim diye. Aynısını burada da yapıyorum. Başaracağız. Asla yılmayacağız. Hiçbir olumsuzluğa da teslim olmayacağız. Burası ilk videomu hatırlar mısınız? Burası savaş meydanı. Hatırlarsanız değil mi? Daha ben kursa başlamadan önce, bayağı önce nasıl sayfamda bir şey paylaşmıştım. Hani kendini böyle beş kollu sanıp da sanki onlar uzaydan gelmiş. Biz insanız, onlar uzaylı, onlar yapabilir, biz yapamayız çünkü onların beş kolu var. Bu böyle bir video hatırlarsınız, sayfamda paylaşmıştım. Bunun üzerine bakın bu yani tamamen bunu uyguluyorlar. Başaracağız, teslim olmayacağız. Hiçbir şekilde olumsuzluğa teslim olmayacağız. Şimdi arkadaşlar ben burayı oturtturdum. Buradan fazlalığımı aldım. Buradan da fazlalığımı aldım. İstersen böyle devam edebilirim. Bakın iki içte de dışta da bunu yapabiliyorum. Ne oldu? Nasıl düzeltmiş olduk? Hani ilk geçen derslerde söyledim ya. Olmadı ben buraya bir pense atarım. Bunu kuşağın altında gizlerim. Üstüne dantel giderim. Bunu gizlerim. Şu anda da yaptım zaten. Verev hatasını. Ama ben şu anda ne yaptım? İşi çözmüş oldum. Normalde ben verev hatasını baştan almış olsaydım şurası ve şurası şöyle kusursuz ve burada da hiçbir dikişe ihtiyaç olmadan burası gerilmiş şekilde olacaktı. Ve bunların hepsini inşallah beraberce göreceğiz. Şimdi geliyorum sırta. Sırt bölüm ile alakalı. Şimdi ben iki tarafı birbirine yapıştıracağım. Bakalım ne olacak? Hani bir tarafı gerdim bıraktım. Evet oldu. Şimdi bir de iki tarafı birbirine yapıştıralım bakalım. Ne elde edeceğiz? Ama bunu gererek yapıyorum. Şöyle öncelikle kumaşımın iki ucunu sabitlemem gerekiyor. Direkt ben orada alttan almayın. Şurayı önce bir düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü iki kalıp aynı yerden çıktığı için şöyle gergiyi beraberce yapın kumaşa. Neden? İki taraf aynı anda otursun diye. Şimdi ben bu tarafı gerdim. İlk iğnelemeyi buradan yaptım. Şimdi evet arkadaşlar en son parçayı da elime dikkat edin. Bakın zaten bunun hepsi verev hatasından dolayı. Bunun hepsi verev hatasını orada yapmadık. Biliyordum yani bunların başıma geleceğini. Çünkü yüzlerce kez ben bunu denedim. Şimdi ben bunu gerdim. Eğer verev hatasını baştan tedbirli olmuş olsaydı ki bilseydik şu an bilmiyorduk tabii ki şu an ne yaptık biz? Eğitim amaçlı. Evet bir şeyler bizi zorlasa da bunun altından kalkacağız. Eğitim amaçlı biz bunu yaptık ve bu yola çıktık. Şu işte bizim beklediğimiz kalıp bu. Bakın hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Beklediğimiz kalıp bu. Şimdi bizim ölçü ile alakalı, kol ile alakalı metreyi alayım. Bakalım burada nasıl hatalar çıkmış. Bu verev hatasına biz dikkat etmeyince şurası nasıl kaydı? Verev hatasını hesaplamayınca çok öne kaydı. Ama bunu rahatsız etmeyecektir. İnanın bana sonuçta rahatsız etmeyecektir. Önemli olan oturumun sağlıklı olması. Biz buradan aşağıya şöyle 15 santim istedik. Değil mi? 15 santim. Şöyle de baktığımız zaman 14 civarı istemiştik. Şuradan alınacak. Çünkü verev bir şeyler değiştirdi. 13, 14. 13, 14 bu ikisi olur buraya. Buradan tekrardan iki tarafta da manken üzeri uygulama yapacağız. Ortalamasıyla alakalı santimler üzerinden gideceğiz. Çünkü o bir kalıp da iç parça da böyle bir sorun verecek bize. Bunu da aynen uygulayacağız. Hadi uzatmayalım bunu. Bunu uzatmayalım. Bir şeyleri artık görelim. Neler yapacağız. Şimdi arkadaşlar diyelim ki sevgili tasarımcı Ahmet, tasarımcı arkadaşımız Ahmet. Bir müşterisi geldi. Müşterisi bu ölçülerde veya müşterisi bu ölçülerin üstünde. Hemen Ahmet diyor ki müşterimizin ölçüsü
Bir kağıt kalem hazırla hemen Ahmet. Koş bakalım müşterinin için bir kağıt kalem hazırla. Şimdi bunun ölçüsünü alacağız. Sonra istersek bunu nasıl büyütüyoruz? Büyütme işlemini nereden yapacağız? Şimdi tamam buraya kadar geldik. Müşterimizin üstüne de giydirdik. Diyelim ki müşterimiz de yanımızda yok. Başka bir ülkede veya başka bir şehirde. Zaten müşterimiz varsa bu şekilde provada bunu alıyoruz. İşte müşterimizin koltuk altına ayarlıyoruz, onu ayarlıyoruz, bunu ayarlıyoruz. Yapıyoruz bunu. Peki hala müşterimiz başka bir şehirdeyse ne yapacağız? Bu sistemi, şu anda anlatacağım sistemi uyguluyoruz. Müşterimiz bize bir ölçü gönderdi. Dedi ki benim göğüslerim 94. Müşterimizin hemen şöyle bir ayarlayalım. Göğüs ölçüsü dedi ki 95 diyelim. Hatta 96 diyelim, büyütelim. Bele geldiğimiz zaman müşterimiz dedi ki belim de ortalama 74. Basene geldiği zaman da işte basene ayrı bir olay. Bu bedenlerde basen olmadığı için, sadece buraya kadar olduğu için basen yok. 74. Şimdi biz burada tesettür modellerde şuradan şu ölçüyü isteyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Omuz açıklık. Şurası kaç santim? Örnek veriyorum 12 santim. Zaten bunlar neredeyse hep birbirine yakındır. 11, 12, 13 maksimum böyledir yani. Nereye geldik? Kol boyuna tabii ki alacağız onu. Şuradaki kol eviyle alakalı biz standartları takip edeceğiz. Ölçüye göre, zaten beden ölçüsüne göre bunlar da biraz belli. Bunları da konuşacağız tane tane. Diyelim ki bu elimizdeki manken müşterimizin ölçüsü de farklı. Bakalım bunun göğüs kaçmış. Ama 94, 95, 96'ya yakın olması gerekiyor. Bu kaçmış? 86, 10 santim. Evet, bunda da kurtarabilir. Nasıl kurtarabiliyor? Arada 10 santimlik bir fark var. Biz sırtı bağcıklı olan ürünlerde arkadaşlar normal ölçülerden 3 santim aşağıya ineriz. Neden? Çünkü o eti toplaması gerekiyor. Bedenin eti toplaması gerekiyor. Normalde ölçümüz kaç mesela, örnek veriyorum. 96. 3 santim şöyle eksi 3. Kaldı 93. Bel için de geçerli bu. Eksi 3. Hatta belde 4 yapabilirseniz bel oyuntusunu fazla versin diye. Kaldı 70. 93'e 70 bir ölçü istiyoruz biz. 93'e 70 arıyoruz. Bu da bel 67. 66, 67, 70 arıyoruz. Şimdi biz neden 3 mankenden bahsettik ilk kursa başlarken? İşte 38, 42, 46 bize ömrümüz boyunca yetecek olan ölçülerdir. Şu anda zaten manken yoksa bu işi yapamayız. Hepimiz bunu biliyoruz. Manken olması gerekiyor zaten. Elimizde en azından bir tane 42 beden. Alt üst biraz oynarız ama 3 tane mankene gerçekten ihtiyacımız olacak bu işte. Bizde de 38 var ve müşterimizin de ölçüleri ortalama 40-42 arası tekabül ediyor. Biz bunun üzerinde 38 ya bu. Biz bunun üzerinde çalışabiliyoruz. Şimdi biz bunu aldık. Kalıbımızı burada çıkarttık. Şimdi burada çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen bunu aldıktan sonra buranın kesimini yapmıyoruz. Biz burada müşterimiz yok yanımızda değil mi? Evet. Hemen bunu aldık. Diyelim ki biz bunu aldık, çıkarttık, buraya getirdik. Şu parçayı onun yerine koyalım. Bunu omuzlarını da kapattığımızı düşünelim. Tam ortadan şöyle hemen geliyoruz. İstersek bunu manken üzerinde yapabiliriz. İstersek masa üzerinde de yapabiliriz. Göğüs yeri bellidir. Şuradan diyelim ki müşterimizin ölçüsü kaç? 93 istiyoruz değil mi? 93'ün yarısı kaç? Hemen bunu 90 olarak düşünün. Hemen bunu 90 olacak. 45, 1,5 daha 46,5. 46,5'da bizim burada işaret almamız gerekiyor. Burası göğüs değil mi? Bu tam ortası da belli. Şu an bunun ortası da belli. Hemen şöyle elimizle gelip şuradan devam edip 46,5. 46,5 buradan işaretini aldık, göğüs işaretini. Bakın hiç korkmayın. Sırtı bağcıklı ya bu. Ve sırta zaten bağcığın altına baren geldiği için hiç korkmayın bundan. Girişin yani işe. Asla korkmayın. Bozarsanız da zaten manken üzerinde görünecektir. Manken üzerinde düzgün duran insan üzerinde de düzgün durur. Önemli olan sert zemini sağlıklı kurmak. Mesela geldik buraya, hemen ne yaptık? 46,5 işaretimizi aldık. Evet. 46,5 işaretimizi aldık. Şimdi bizim burada aynısını bele de uygulamamız gerekiyor. Bel neresi? Burası. Bu bölgeden de hemen şöyle düz alıyoruz. Burası 70. Yani benim şurayı görüyor musunuz? Burası da bel içinde 70 dedik. 4 santim aşağı düştük. Ne yapıyoruz bunu? Hemen şu ortadan işaretimizi aynı şekilde alıyoruz. Bana güvenin. Ben bunu binlerce kez test ettim. Bakın hiç yormayın kendinizi. O omuz mesafesini falan manken üzerinde ayarlıyoruz. Ama ben genel ölçü çıkartmadan bahsediyorum. Şimdi diyelim ki ben de bunu aldım. 35'e ihtiyacım var. Bakın gördünüz mü? Bakın nasıl çıkıyor kendi kendine. Bu uzakta olan müşterimiz için hazırlanacak sırtı bağcıklı, ipli, biritli ürün. Şimdi biz bunu bitirdikten sonra zaten bağcıklı olacak ya, sonuca gideceğiz. Şimdi biz bunu burada bırakalım. Ölçüyle alakalı bakın. Buradan ölçebilirsiniz. Kalıpta ölçünüzü çıkartabilirsiniz. Ama bu işaretleri alınca hemen kesime gitmeyin. Müşterinizden tam emin olun.
Ölçüyle alakalı. Sonra alın bunu mankenin üzerine koyun. Oturuyor mu oturmuyor mu? Bunları görün. Ondan sonra ilerleyin. Çok önemli. Tabii bu daha ilk modelimiz. Bu ilk modelimiz, daha acele etmiyorum. Daha önümüzde güzel günler var. Bunları yavaş yavaş kademe kademe alacağız ezbere. Şimdi alalım şunu. Tam bir muhabbetle geldik. Şu anda buradayız efendim. Bu dış parçamız, bu iç parçamız. Bunu da biraz yükselteyim. Yan yana dursunlar. Bu şekilde tam bir şeyleri daha iyi anlayalım. Arkadaşlar şimdi glop olayımız var. Gloplama, ama sırt ile alakalı karar vermemiz gerekiyor. Biz müşterimizin ölçülerini almış bulunduk. Yani nasıl? Bu şekilde diyelim ki müşterimizin ölçülerini aldık. Hem iğne işaretiniz var, hem de şu anda kalem işareti alabilirsiniz. Şu anda bana mavi bir kalem lazım. Aynı rengi, indigoya yakın olduğu için mavi beni rahatsız etmeyecektir. Şimdi ben bunu buradan çizeceğim. Bunu da alacağım, çizeceğim. Ama kolla alakalı tekrardan bir çizim yapacağım. Bir düzeltme yapacağım kolla alakalı. Şuradan öncelikle ölçüleri de alacağım. Şu ölçüleri tekrardan düzenleyeceğim. Bu birçok yerde uygulayabileceğimiz şey. Yani ben şu anda bunu böyle koyduğum zaman iki ölçünün de düzgün olması gerekiyor. Tamamdır, bu benim işimi görür. Şunu şöyle alayım. Buyurun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şuradan şuraya biz kaç dedik? 16 dedik değil mi? Ama bizim neyimiz var bir de? Bir de kol kalıbımız var. Gelin bir böyle görelim. Omuz başından kol evinin içerisine kadar şurada bir santimimiz var bizim. Ne yaptık? 16. Bakın buraya boşuna gelmedik şu anda. Şu anda sizi oradan alıp buraya getirmem. Yeni başlayan arkadaşlara aklınız tam alsın bunu. Neden o kol evinin inimi bu kadar? Niye bunun santimi bu kadar? İkisi birbirine entegre olması gerekiyor. Entegreli gitmesi gerekiyor. Şimdi burası kaç? 16 santim. Evet, bu 16 santimi tuttum. Şunu şu şekilde tutuyorum. Omuz başı buraya geliyor. 1 santim de buradan yiyorum arkadaşlar. Bakın burada o dikiş payı var ya hani. 1 santim de dikiş payına veriyorum burada. Yani benim şöyle şuraya ihtiyacım var. Şurada 16, normalde biz 16 yapmışız. 15 veya 14 yapabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Bunu çok fazla indirmemeye çalışın. 36, 38, 40 bedenlerde çok indirmemeye çalışın. Ne kadar koltuk altına oturursa o kadar güzel oluyor. Bilginiz olsun. Ama ben yine de ilk tecrübeyle alakalı sizinle beraber hemen şunun işaretini almak istiyorum. Ben şu an burada 1 santim yukarıya çıktım. Burayı da 1 santim, 15 benim için yeterli. Şu anda burada bir düzeltme yapıyorum 15 santimle alakalı. Evet. Şimdi böyle şu şekilde enine de arkadaşlar 14 santim veriyorum. Yani şu şekilde bakın. Eğer ki mankeninizde, özellikle bu mankenler çok güzel. Şurası eğer bu şekilde çıkmışsa, yani şöyle düz baktığımız zaman bakın burada bir, tamam, bu mankene 0 gitmiş. Yani burası iyi. Siz şimdi şuradan şöyle ölçü alabilirsiniz. Zaten drapaj sistemi hep el ve göz ayarıdır. Şuradan ben bunu 13 ya da 14 yapacağım. Bakın burada burası böyle düzgün oturduğu zaman 14 biraz geniş kalıyor. Hatta ben bunu 12'de yapabilirim. Test amaçlı 2 santim. Bunları konuşacağız bu arada. Hemen 14'ten bakın düşüyorum. Ben bunu diyorum ki 12'de yapabilirim. Hemen şuradan aldım. Şöyle bir 12 işaretimi koydum. Hatta 12,5. 12,5 işaretimi koydum. Çünkü bir de bir göz kararı vardır. Bir kayma olayı vardır. Bir şeyin de gerçekten ikna olma süreci vardır. Benim şu anda gözümle gördüğüm, hemen şunu şuradan alıyorum. Şurası evet düzgün oturmuş ama burayı da temizleyeceğim mesela. Şimdi hemen buradan bunu alıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Düzgün bir şey olsun diye hemen bunu da buraya alıyorum. Şimdi bir şeyler, önce burada bir entegrasyon olayı hatalı veya hatasız bir yürüme yapıyorum. Bakın yaptığım her şeyde bir sonraki aşamada burada bir şey yapılıyor. Bir sonraki aşama size cevap vermek için. Hepsi bunun için. Şu anda ben bunu yapıyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapabilirim. Veya bunu buradan keserim. Bunu da buradan keserim, getirir oraya oturturum. Aynısını çıkartırım. Olmaz mı? Olabilir. Niye olmasın ki? Aynısını yapabilirim. Şimdi
İstersek şu şekilde şunu çıkartıyoruz ama bununkini de tek başına çıkartın. Bu iç parçayı tek başına çıkartın. Yani bunu içeri bu tarafı o tarafa doğru kullanın. Bunu da o tarafa doğru kullanın. Yani ne demek istiyorum? Ben burayı şöyle şuradan işaret aldığım zaman 14,5 santim vermişim. Buraya da bakıyorum. Hemen şöyle sıfırdan 14,5 santim. Yani şurası. Şöyle de ne yaptım? Hemen şuradan da işaretimi alıyorum. Ne vermişim? 12,5. Şöyle de şuradan da hesabımı yaptığım zaman buradan da 12,5 dairesini çıkartacağım. Ha derseniz ki hocam ben bunu kesmeme gerek yok yahu. Ben bunu böyle de kullanırım ki bunu dikerim içeriden pisi çıkar ve ben bunu atarım. Evet. Evet gayet mantıklı. Gayet mantıklı. Onunla uğraşmamıza gerek yok. Onunla uğraşmamıza gerek yok. Ben bunu buradan da yapabilirim. Değil mi? Her şeyi başarabiliriz. Tamamen burada söylemek istediğim şey özgürlük. Şimdi diyelim ki ben dikenli bir yoldan gittim. Ama sonuca ulaştım. Bunun cefasında veya sıkıntısında ben çektim. Kim bana bir şey diyebilir ki? Neden bu yoldan gitti diyebilir? Diyemez ki. Ben gidiyorum ya ben bunu yapıyorum. Sonuç önemli. Sonuçta ne yaptım ben? Değil mi? Sonuçta ne yaptım? Sonuç olarak ne aldım? Kalemi alayım tekrardan. Şimdi arkadaşlar diyelim ki biz bunu aldık. Arkada da şöyle güzel bir pay bıraktık. Az önce konuştuğumuz olay var ya hani ortadan sırta kadar ölçüsünü al bilmem ne. Bu provaya gelemeyen müşteri içindir. Ama bu da provaya gelmiş olan müşteri içindir. Şimdi biz 38 beden çalıştık ama arkada kocaman bir payı var. Müşterimizin diyelim ki göğüs ölçüleri, bakın belden bahsetmiyorum. Göğüs ölçüsü yakın olan mankende çalışabilirsiniz. Geri kalanı zaten vücut toplayacaktır. Yani beden toplayacaktır. Göğüs düzgün oturuyorsa, bunu böyle kasmıyorsa, rahatsız etmiyorsa hiç sorun değil. Göğüs düzgün otursun yeter. Diyelim ki müşterimizin göğsü bu mankene yakın. Arada 5 santim fark var. Hemen gelin bu mankende çalışın. Sonra burada da arkada payınız var. 5 santim büyük olsa ne olur ki? Müşteriniz isterse strese de girsin. Ne fark eder ki? Şişse de olur. Hiç sorun değil. Benim burada payım var. Ben bu paya göre müşterime bunu giydiririm. Kol evinin işaretini alırım. Provasını da çok düzgün çıkartırım. Bunu bu şekilde giydiririm. Burada diyelim ki bu benim müşterim. Geldi müşterim. Provasını aldım. Hemen alıyorum aynı renkte bir kalem. Bakın aynı renkte bir kalem. Çizsem bile rahatsız etmeyecek bir şey. Ama iç taraftan daha da temiz. Hiç korkulacak bir şey yok. Hemen alıyorum. Hiç durmadan. Bir de birlikte olacağı için hepsi güzel çıkacaktır. Yani sorunsuz çıkacaktır. Aldım burayı çizdim değerli arkadaşlarım. Bunu böyle çıkarttım. Bu taraftan da çizdim. Çünkü bunların ucuca ayarladık biz kumaşı. Yani rahatım ben. Rahatım. Kuralsız çalışırım. Özgür çalışırım. İstersem yukarı yaparım. İstersem aşağı yaparım. Bu en önemli olan benim için başarıya gitmem. Bu sizin için de öyle. Herkes için öyledir bu. Önemli olan başarıya gitmemiz değil mi? Sonuç bu. Hemen burada da provasını aldım. Müşterimin sırtından işaretini alıyorum. Yani bunu nasıl yapıyoruz? O parçayı alıyoruz. Bunun üstüne koyuyoruz. Ama hangi parçayı hangi parçanın üstüne koyuyorsun efendim? Hangisini yapıyorsun? Ya bu parçayı biz glop taktığımız zaman, balen taktığımız zaman bunun şekli değişiyor. Şimdi hangi parçayı böyle çıplak mı koyacağız? Yoksa bunu gloplayıp balenleyip ondan sonra mı koyacağız? Tam olarak soru da bu. Akıllıca olan soru bu. Hemen bir hesap yapmamız gerekiyor. Ya işlem gören ürün hiçbir zaman aynı ölçüde kalmaz. Bunu biliyoruz. Eğer biz bunun ikisini beraber kesersek şu anda bakın işaretini aldım. Dediğim gibi her yaptığım aşamada bir aşama sonrasının cevabını hazırlıyorum aslında. Şu anda ya burada bir şey çalışıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Bu sefer beden bir kayma yapıyor. İşte tam istediğim gibi oturmuyor. Ne yapacağım hocam? Değerli arkadaşlar, bu gloplanacak olan nereden anlıyorum? Bu arada burada biriti var. Biritinden anlıyorum bu gloplanacak olan, balenlenecek olan parça. Bu parçaya glop ve balen, glop dediğimiz göğüs glopları geldiği zaman, balen de geldiği zaman bunda ölçü değişiyor. Yani burada değişmiyor. Bunun ölçüsü değişiyor. Şu parça onu kaplayacağı için bu sefer burada bir şişkinlik oldu. Evet her birinden 2 santim olsa arkadan 2 santim yemiş oldu. Nasıl yapılacak? Demek ki müşterimize provayı iç parçayla alacağız, yapacağız. Hatta siz buna glop bile takabilirsiniz. Bir şeyleri düzeltebilir. Ondan sonra müşterinize giydirebilirsiniz. Orta balenlerini de yapabilirsiniz. Müşteriniz onu çıplak giydiği zaman şunu, yani bu halde giydiği zaman rahat bir şekilde gerilmesi lazım onun üzerine. Evet müşteriniz zaten diyecek ki tamam olmuş. Oturuyor bir şeyler üzerime. Şimdi ben bunu önce işleyeceğim. Bitireceğim. Sonra bunu keseceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunu keseceğim. Sonra getireceğim. O parçayı bunun üzerine oturtturacağım. Oturmayacak da şu kol evlerinde bile açıklık olacak. Ama ben hiç acele etmiyorum kesimde. Bakın hep bir adım sonrası, bir adım öncesinin cevapları. Şimdi ben bunu burada uygulayacağım. Glop alayım 2 tane. 38 beden. Hatta gelin beraberce bakalım glop rafıma. Yani bu olur. Biz de bunları koyalım. Ten rengi fark etmiyor. Hepsi aynı. Şimdi arkadaşlar uygulamak istediğimiz şey glopların
buraya uygulanması. Globların arasında göğüs ortasını bulduktan sonra da ortalama 2 santimlik bir boşluk bırakılması. 3 santim de olur. İtalyan ve Fransız kalıpları da 3 santimdir bu. Şimdi burada da biz 3 santimi kolluyoruz. Şöyle 3 santim kollamasını yaptığımız zaman da rahatız. Ama öncelikle şu iğneleri buradan alalım artık. Şu uca takalım. Şu uç tarafta kalsın iğneler. Burası bitsin. Bakın zaten taş gibi de oturmuş. Gayet iyi. Şimdi biz bunu... Şimdi hocam bunu nasıl takacağız ya? Bizim Türkiye'deki globlar da biraz değişik değil mi? Yani illa böyle takman gerekiyor. Bu böyle değil arkadaşlar. Bir makas verin bana. Cesur olalım. Şimdi bu globun bu şekli olmasaydı, firma bunu böyle yapmasaydı da firma bunu böyle yapsaydı efendim. Bir tane firma çıkmış, globa şekil vermiş. Bizi de sanki bu böyle takılacak zorunluluğunu bize bir nasıl yapmış biliyor musunuz? Görünmez bir engel koymuş bize. Görünmez ama bizi bile yönetiyorlar. Ben bunu çevirdim. Bu ne demek oluyor? Bizim üzerimize yaptığınız o kanunları hepsine bir bakalım. Kendi sektörümden bahsediyorum bu arada. Yani şu anki durumumuzdan. Fark var mı? Yok. Ben istersem şunu şöyle kullanırım, istersem böyle kullanırım, istersem bunu keserim, istersem uçururum, istersem omuza takarım. Her şeyi yapabilirim. Al. Şimdi gelelim glob olayına. Elimde 2 tane yönü olmayan, şöyle de taksanız olur, böyle de taksanız olur, şöyle de taksanız olur. Bizim başka bir ülkede manken sıkıntısı olduğu için oralarda ben bu sorunu gördüm. Nasıl, nereye ve mankenleri düzgün değil ama ülkemizde mankenler çok düzgün. Gerçekten Türkiye'deki bu mankenler çok düzgün. Sorun yaşatmıyorlar yani. Bunu böyle istediğimiz gibi uyguladıktan sonra bakın arkadaşlar. Şurada parmağımın ucuna bakın. Bu arada çok böyle omuzu yüksek olan mankenler var. Sonuçları kötü oluyor. Bilginiz olsun. Belli başlı firmalar var öyle. Göğüsle omuz arasını çok fazla açıyorlar. Şöyle elimi bastırdığım zaman altı dolu olacak. Göğüs ucunu kollayacak yani. Şöyle de ikisi de göz kararı olarak dengeli olacak. Ben şimdi bunu burada böyle ezeceğim. Biraz ezeceğim. Bırakacağım. Tamam budur. Yeri sabitse, yeriyle alakalı anlaştıysak hiç elimi kaydırmıyorum. 3 iğne işimi görüyor. Aynı işlemi de bu tarafa yapıyorum. 3. Tamam. Bakalım. Boşluk olmayacak. Düzgün olacak. Bu zaten bunu oturtturduğunuz zaman bakın kestim şeklini ki bizim önümüzde hani rahatladık değil mi? Ya hocam bunun şekli vardı ben onu nasıl kestim özgürleştim. Nasıl o köşelerden kurtuldum onu bize şey yapmışlar ya mesela göğsün illa şu köşesine gel. Arkadaşım bu böyle değil ki. Ben bunu denedim. Her tarafından kestim. Bazen ortadan kestiğim bile oldu biliyor musunuz? Denemek amaçlı. Yani ben insanlara ne anlatacağım? Globun etkisi nedir? Tam glob yapmışsınız. Globun etkisi ne biliyor musunuz? İçerideki eğer göğüs ezilmesin, göğüs varmış gibi dursun, şeklini bozmasın. Sadece bu hiçbir maksadı yok. Hiçbir maksadı yok. Sadece göğüste işte böyle dursun. Evet benim göğüslerim var. Hatta göğüs minicik olsa bile benim göğüslerim var diye dışarıdan bunu göstermek. Şimdi bir uygulama yaptım. Burada tamam. Burada artık duracak bu. Ta ki ben bunu böyle dışarı doğru çıkartmaya başlayana kadar arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şunları alıyorum. Şurayı bir rahatlatıyoruz. Şöyle ama şu pens olan yeri şöyle alın. Yaklaşın. Böyle iğneyi bırakmayın asla. Tamam. Mankenden de tamam bağımsız halde. Burayı bozmadık ki buraya bir zikzak atacağız. Şurası için de geçerli aynı işlem. Burası için de geçerli. Şuraya iğnelerimizi tak. İğne görüyorlar. Tam böyle yakından göster. Tamam. Burası bu şekilde tamam. Bitti mi? İsterseniz şu an bunu manken üzerinde kesin. İsterseniz masa üzerinde kesin. Bu ölçü bunu takip edecek. Bunu takip etmek zorunda. İki tarafa niye çizdim biliyor musunuz? Bakın ben hem buraya çizdim hem buraya çizdim. Bakın çizgileri en son konuşacağız. Ne kadar fark oldu arada. Şimdi ben geldim bunun üzerine bunu uygulayacağım. Balenledikten sonra her şey bittikten sonra bakın ne kadar fark olacak. Sırta eğer ki ben bununla bunu aynı ölçüde kesersem bunun o dönme olayı. Şimdi bakın globlar geldi. Burası fazlalaştı. Nereye gidecek? İkisini aynı kesersem ne olacak? Kasma olacak. Globda ezilme olacak. Şu globun ortasında böyle sanki bir şey basmışsınız da orada kalmış. Tabii bu iş bilenler bilir bu işi. İkisi aynı kesilen bedenlerin göğüs ortası globları böyle duruyor. Niye? Çünkü üstteki kumaş onu kasıyor. Zor duruma sokuyor. Kasınca da bu sefer ne oluyor? İş bozuluyor. Olmuyor yani. Şimdi ben sadece bir tarafı keseceğim. Ver makası. Hatta kesmeyeceğim. Sadece şunları açayım. Kesmeyeyim. Ver. Acelem de yok. Zaten çizgim belli. Nereden keseceğim de belli. Şöyle. Şimdi globlarımı bozmadan yerlerine ver gel şuradan. Gelin arkadaşlar bana yakın durun biraz. Biz daha yolun başındayız. Daha inanın yolun başındayız. Bir şey görmedik bile. Bu kursun sonunda da bu sektör o kadar büyük ki şöyle bir gösterelim. Şu sektör o kadar büyük ki. Yani bu ürünler var ya çok farklı bir boyut. Biz sadece şu an ana temeldeyiz. Türkiye birinci grup kursu bu. Birinci grup, ondan sonra ikinci grup var, üçüncü grup var, dördüncü grup var. Biz şu an Orta Doğu'da 17. gruptayız. Ve her kurs minimum ortalama 2 ay sürüyor.
Ortalama 2 ay sürüyor. Düşünün artık 17 çarpı 2. Kaç aydır, kaç yıldır biz bunun peşinden gidiyoruz yani. Ve bitmedi de. Alalım şu küçük. Şimdi küçük iğneler verin bana. Arkadaşlar hiç çekinmeyin. Şuraları önce bir sabitliyorum. Şöyle kaymasın diye. Şimdi hiç çekinmeyin. Elinizi hemen sokun şuradan. Şöyle sabitleyin. Belki sizin farklı alternatifleriniz vardır. Evet, olabilir. İlla benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Daha kolay bir sisteminiz vardır. Onu yapabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Gayet de hatta mutlu olurum. Çünkü siz kendi bağımsızlığınızı ele almışsınızdır. İlla birine bağımlı çalışmazsınız. Bu da daha iyi verim almanıza sebep olur ve benim de daha iyi başarmama sebep olur. Şimdi şöyle hemen şöyle alıyorum. Tamam. Hiç çok da fazla oynamıyorum bununla. Glopları takılmış, balenlemeye hazır bir ürün var. Şimdi gelelim güzelleştirmeye. Nasıl güzeliz ama. Bakın her şey nasıl ilerliyor. Sorunsuz. Şimdi burada yaklaşın bana. Şurada bir dikişe ihtiyacımız var. Yani şu önce bir yuvarlağı çizelim ondan sonra. Arkadaşlar illa bir şeyleri görmemize gerek yok. Doku duyumuz var. Hissederiz bunu elimizle. Bakın biliriz ki bizim burada şöyle bir kırılma var. Yani biz bunu buradan dikeceğiz. Korkmayın. Hatta bir iki defa tedirgin olarak dikerseniz sonra bir bakarsanız ki ya bunda hiçbir şey yokmuş ki. Sizin için söylüyorum. Siz bunu böyle söyleyeceksiniz. Ben bunu gözüm kapalı bile yaparım diyeceksiniz. Hemen bir tur böyle bunu takip ederek, görerek dönüyorum. Çok böyle güzelleştirmek istiyorsanız işinizi, bakın. İşinizi güzelleştirmek istiyor musunuz? Böyle. Şöyle. Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Geldik. Başladığımız noktaya geldik. Hemen bunu alın. Hatta ben de değerlendireyim. Burada kırılma var. Şöyle 1-2 santim. Bakın şöyle 1-2 santim. Tamam. Aşağıya inin. Tekrardan bir yol çizin. Bakın. Şöyle. Hani kimsenin yapmadığını yapalım değil mi? Çok böyle farklı, görseli hoş, bizim de hoşumuza gidecek. Evet ve işi eline alanlar, arkadaşlar işi eline alanlar baktıkları zaman her şeyin düzgün, her şeyin böyle muntazam, tertipli olduğu bilinçli çalışanın buraya çizdiği haritayı görsünler. Değil mi? Bilinçli çalışanın buraya çizdiği haritayı görsünler. Nasıl oluyor bu? Şuraya çizdiğimiz ikinci çizgi var ya, çok şey değiştiriyor. Bir önemi yok. Uygulamada bir önemi yok. Ama görselde çok önemli. Şimdi ben şu iğneleri çıkartayım. Burada şeyde yani fiziksel olarak bir özelliği yok ama görsel olarak çok muntazam bir şey. Şimdi burada pens var diye bir dikişi buraya attım farkı ama normalde ben buraya yapıyorum. Hop devam ediyorum. Hiç açmıyorum. Açsanız da olur ama daha temiz işçilik olsun diye gerçekten fabrikasyon bunu yapan kişi bir uzman. Bu hava oluyor. Bunu göstermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz artık günümüzde her şey güç gösteriş öyle oldu. Mecburen artık. Yani ben bir şey öğretiyorsam en iyi şekilde yapmak zorundayım. En güzelini yapmak zorundayım. En iyisini uygulamak zorunda olduğum gibi bu her şeyde öyle. Dikiş ya bu bir dikiş değil mi? Bunda bile bu aranıyor. Bu bir dikiş ama bunda bile bu aranıyor. Şimdi ben de size şunu göstermek istiyorum. Şimdi bura şöyle bitti. Bakın. Bu tek dikişli olan taraf, hemen şöyle size göstereceğim, iğneleri çıkartayım. Şimdi burası tek dikiş, burası çift dikiş. Şunun farkına bakar mısınız? Böyle de oluyor, böyle de oluyor. Yani bu orta dikişleri atmayın zaten. Bakın arkadaşlar, bu orta dikişleri, Glop'ta şu dikişleri gibi bana gerek yok diye düşünüyorum ben. Gerek yok diye düşünüyorum. Ama şurada bakın, fazla bir şeye gerek var mı? İşi hakkıyla yaptıklarına hiçbir şeye gerek yok. Gayet düzgün. Şu anda gayet düzgün. Ben şimdi ne yapmak istiyorum? Şu ikinci hat bakın. Şu çift hatlı olanın güzelliğine bakın. Ve orta gerginliğine bakın. Bir de şu tek dikişli olanına bakın. Görüyor musunuz farkı? Şu güzelliği farkına bakın. Çok ciddi fark var arada. Ben bu taraf diyorum. Ben bu taraf diyorum. Bu taraf sıradan ve klasik basit. Ama şu tarafın güzelliğine bakın. Sadece bir dikiş farkı. Anlaştık. Ama benim şurada dikmem gereken, bakın pens var. Şimdi gelin pensi de beraberce yapalım. Ondan sonra harekete geçelim. Şimdi ben bunu burada, şu pensi
kusursuz şekilde müşterimi rahatsız etmeyecek, anlaşılmayacak şekilde bunu kapatmam gerekiyor. Ve şöyle süper bir sonuç almam gerekiyor. Ne kadar temiz değil mi? Bakın şimdi artık iğneyi çıkartabilirim. İşlemin güzelliği gayet kusursuz. Şimdi ben bunu da bu tarafta yapacağım aynı o şekilde. Kendim giyecekmiş gibi yapıyorum. Yani benim için yapılıyormuş gibi hazırlıyorum. Çünkü müşterilerim benim için değerlidir. Yani bu da ne demek oluyor? İçeride şu anda şöyle muntazam çok güzel bir şey aldık. Şöyle yakından gelin hemen. Şu dikişlerin olduğu yere bakın. Pens olsa bile pensin ne kadar temiz durduğuna. Bakın pens olsa bile pensin ne kadar temiz durduğuna, işçiliğin ne kadar kaliteli olduğuna. Şu anda başlangıç başladı. Şimdi geldik efendim yüz tarafına. Şimdi bizim şurada elimdeki balen şöyle yaklaşın arkadaşlar. 85 38-40 için uygundur. 85 glop. Söylemeyi de unuttum, özür dilerim. 85 glop 38-40 beden için uygundur. Bilginiz olsun. Biz bedenleri büyüttükçe konuşalım modellerini. Şimdi bu da 12 milim balenimiz. 12 milim balenimiz. Önce ben düz kesimleri yapacağım. Ondan sonra en son germeyi yapacağım. Bugün bu beden ayağa inşallah kalkacak. Elimizde de 12 milim balenimiz var. Bu balenlerde büyük bir ihtimal bazı ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, küçüklerimiz, büyüklerimiz başına geliyordur. Balen dikerken sürekli makine ip kırıyordur arkadaşlar. Bunun da sebebi, şöyle hemen bir tane ortadan dikeceğim. Bunun da sebebi arkadaşlar, ortada göğüs ortasından yukarıya çıkmayın. Şu göğüs ortası var ya, sakın buraya kadar balen yapmayın. Şuraya balen yapmayın. Şuraya yapabilirsiniz. Ortayı geçemezsiniz. Şuraya. Sonra burası ne oluyor? Biraz yukarı çıkartınca burada bir nokta gibi bir şey oluşuyor. Yapmayın bunu. Hatta şöyle balenimiz böyle değil mi? Kavisli. Şu anda bakın böyle kavisli. Baleni böyle dikeceksiniz ürüne. Baleni böyle dikmeyeceksiniz. Bakın kavisli ya, yönüne göre. Yani dikin isterseniz bir deneyin. Ben bu baleni böyle yap. Ben de bunu böyle dikiyorum. Yapışsın diye bedene. Kumaş yapışsın diye ve bunu biraz aşağıdan dikiyorum. Bakın şöyle biraz aşağıdan dikiyorum. Başlangıcı yapacağım. Hemen şöyle. Balende de ip kırma olayı. Şimdi şöyle gelin bir yaklaşın bana. Eğer ki zoomlayın şuraya. Eğer ki siz şu arada misinalar vardır bunun. Eğer ki siz bunun misinal olan bölümünden dikmeye başlarsanız arada bir ip kıracaktır. Ama şu kenarda bir kanat bırakmışlar. Görüyor musunuz? Bakın böyle şeffaf beyaz bir kanat var. Şeffaf değil de beyaz bir kanat var mesela misinasız. Eğer dikişi oradan yaparsanız makineniz ip kırmayacaktır. O kanaldan dikeceksiniz. Dikerseniz de makineniz ip kırmayacaktır. Şu anda mesela ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama baleni düz tutuyorum. Kumaşı biraz alttan gergin, yani gerebildiğim kadar geriyorum. Ne kadar veriyorsa. Gerdikten sonra böyle elimle de tutuyorum bunu. Ben öyle dikiyorum bunu. Balenin mantığı bir şeyi germek. Yani düzgün tutmak. Şeklini vermek. Pekala. Balenin mantığı eğer öyleyse ben bu baleni dikerken germem gerekmiyor mu? Bakın böyle bu şekilde germem gerekmiyor mu? Şimdi ben bunu keseceğim. Ben baleni gerdiğim zaman sonuç alacağım değil mi? Şimdi arkadaşlar çok fazla balenleme mantığından öncelikle bir kurtulun. Çok fazla balenleme mantığından bir kurtulun. Ben normalde ortaya bile yapmıyorum. Bu bedenlerde sadece göğüsü açıyorum, bırakıyorum. Şimdi ben ortadan bir tane yaptım. İkinci parçam böyle çok balen doldurmanıza gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ürünün şeklinin güzel olmasını istiyorsanız kalıbınıza bakacaksınız. Yani tam oturacak mı oturmayacak mı? Şimdi gelin şuradan glop altı her dikişin üzerine bir tane balen yerleştireceğiz. En son karar vereceğiz. Ama bu baleni de şuraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın baleni globun üzerine böyle altına değil. Altına değil. Şurada bunun üzerine yerleştireceğiz bunu. Şu şekilde. Yani ortalama 1 santim kadar balende duracak. Glopta duracak. Balenle glop entegre olacak. Balen globu destekleyecek. Balen globu destekleyince de bu sefer ürünün şekli de güzel olmuş olacak. Yani şöyle gerdim. Bunu da gerdim, oturtturdum ve devam ediyorum. Aldık, tamamdır. Şöyle hemen buraya da geliyorum. Evet. Alayım. Biraz daha hızlanıyorum şu anda. Bakın. Beden eğer ki 40'ın üzerine çıkarsa şuradan bir balen daha atacaksınız. Ama 40'ın üzerine çıkmamışsa burada balen atmanıza gerek yok. Zaten müşterinizin fiziği düzgündür. Çok da fazla bir şey çok fazla bir şey yatırmaya gerek yok yani. Şimdi bunu buraya yaparken de burada da bağcığım var. Bağcığı bu tarafa çekiyorum. Yani bu askılı çekiyorum bu tarafa. Önce sağ taraftan dikince ve ben bir de yukarıdan da 2 parmak kadar boşluk bırakmam gerekiyor. Kolu rahat takayım diye. Ve ben bunu şu anda buradan başlattım. Devam ediyorum. Ve dikişi de ortalamam gerekiyor düzgün olsun diye. Çünkü içeriden bir manzara oluşuyor. İç taraftan bir manzara oluşuyor müşteriye ve bize. Bir şeyler görüyoruz yani. Dikiş üstüne gelmesin. İş temiz olsun. Yani şöyle. Tamam. Şimdi sağ tarafı diktim. Hemen şurada bağcı görüyorsunuz biriti. Askılı. Hemen bunu bu tarafa bu sefer içe yatırıyorum. Ve sol taraftan dikiyorum. Tamam. Bu şekilde 3. balenimi de taktım. Şimdi şu bölüm var. Buraya da bir tane takacağız. Ne yapmış oldum? Kumaşın şekline göre balenim de dönmüş oldu. Tamam. Şimdi ben şuradan çıkıyorum. O bir tarafa, sağ tarafında hemen bitireceğim sizinle beraber.
Şimdi arkadaşlar aldık. Şu an biraz uzaktan göstereyim tam görünsün. Şimdi ben burada şu esnada, şu aşamada şöyle şuraya 2 germe olayı yapacağım. 2 tane yeterli olacaktır. Şurası bakın. Birisi göğüs üstü, birisi göğüs altı. Şu 2 bölüm. Şimdiye kadar şöyle hemen size şuradan göstereceğim. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Bakın bunu buraya koyuyorum. Önce bir tarafı başlatıyorum. Bakın bir tarafı başlatıyorum. Sonra bunu başlattıktan sonra bunu buradan geriyorum. Bakın şöyle gerdim. Devam edebilirim. Bunu da buradan kesebilirim. Evet. Bu da aynı şey. Şimdi ben bunu aynısını şuradan da yapabilirim. Altıda bırakabilirim. Mesela niye? Glop ucunu veya balen ucunu kapamak için. Hatta şunu düşünün, hemen bunu da yapayım. Şöyle. 2 tane de olur. Bir alttan bir üstten de olur. Fark etmeyecektir. Denemekte fayda var. Bunu arkadaşlar elime dikkat edin. Böyle geriyorum. Erken kesmem gerekirken. Tamam. Bu 2 tanesi bize yetecektir. Bu isteğe bağlı değişiyor arkadaşlar. Buraya kadar da yapabilirsiniz. Buraya hepsini yapabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben şu an dedim ki ben böyle yapacağım. Ne kendimi yordum ne bir şey yaptım. Şimdi şöyle gördüğüm zaman şurada bakın topaklar da olmuş. Şundan kurtulalım. Evet. Sonuç olarak şöyle bir görsel aldık. İçeriden tamamladık. Bu işlem yeterlidir. 38-40 beden için bu yeterlidir. Arkadaşlar çok fazla gerek yok o kadar masrafa, balen masrafına. Şimdi ben bunu burada aldım. İşim bitti. Görelim mi? Bir görelim oturumunu. Bir şeyler değişmiş. Evet bakın bir şeyler değişmiş. Potluklar gitmiş. Her şey yok olmuş. Diğer bir şeyler düzene binmiş. Evet bir şeyler yapılmış ve değişmiş. Şöyle görür müsünüz? Şu an şunu bakın. Gerek yok. Şurayı neden eğri yaptın hocam? Burası eğri olmuş. Rahatsız etmeyecektir. Burası dışarı. Şu anda içeriği görüyorum. Beni şu an rahatsız etti. Neden böyle eğri bir şey çalıştınız hocam? Neyse. Dikkat edeceğiz. Bunları da, bu da bir eğitim. Bilginiz olsun. Neden böyle eğitim? Yani böyle eğri olmaması gerekiyor. Görmek istediğim şey aslında şurası. Balende hangisi? Fark var mı yok mu? Bunu da konuşmak istiyorum. Arkadaşlar sonuç bu. Neymiş? Fark yokmuş. Yani bununla da uğraşmaya gerek yokmuş. Yani her şeyi bir şeyler görüyoruz. Tamamen eğitim sağlıklı olacak. Baştan sona sıfırdan başlayacak. Hani vaadim var ya benim. Siz bile inanamayacaksınız diye sıfırdan başlayıp sonuna kadar gittiğimiz zaman neyin işlevli, neyin işlevsiz, neyin faydalı, neyin faydasız olduğunu göreceğiz. Şimdi biz bunu şöyle oturtturalım bir daha. Şöyle oturtturalım balenledikten sonra. Bir sorun var mı? Sadece ben çizgileri görmek istiyorum aslında. Şöyle şu işaret aldığım çizgiler hala korunuyor mu? Evet burada bir sorun yok ama o birinde sorun olacak. Bir de onu görelim. Şimdi hatta şu kol evi açma olayı var ya. Biz bunu en sona bırakacağız. Şu an bunu şöyle kenarda tutalım. Bizim şu anda bundan istediğimiz şey nedir? Bu üründen. İstediğimiz şey şu anda bizim buraya bir sadece dikiş atmamız ve bırakmamız. Sadece yapmak istediğim şey şurada dikiş pensi temize çıkartmak. Yani şurası arkadaşlar. Şurada bir dikiş olacak bunda. Pensin olduğu yer şurası. Bu da göğüste görüneceği için çok düzgün olması gerekiyor. Bu da verev hatasının bize yaşattığı bir olay. Ama pensin güzelliğinden bu kimseyi rahatsız etmeyecektir. Bizi de rahatsız etmez, siz de rahatsız etmez. Yani düzgün olması babından bahsediyorum. Bakın. Demek ki pensler kesilmiyor değil mi arkadaşlar? Biliyoruz bunları da. Artık yani yavaş yavaş aslında bu sadece drapaj eğitimi değil. Bir şeyleri daha önceden yapılan olayları veya daha önceden bildiğimiz başka kalıp sistemlerinin nasıl temiz olabileceği, nasıl dikişlerin sadece düz durabileceği ile alakalı, işte içeriden kesime ihtiyaç olmayan var böyle şeyler. Dikkat etmemiz gereken yani bir şey hep eğitiliyoruz. Hep eğitiliyoruz. İlmin sonu yok. Şu anda başımıza gelen olaylar gibi biz de şu anda burayı geliştiriyoruz. Evet. Beğendim. Beğendim. Duruşu beğendim. Şimdi şöyle aslında böyle göreceğiz bunu. Şöyle. Şu verev hatasının bizim yaşattığı olay ama güzelliği de var değil mi arkadaşlar? Güzelliği de var bunun. Şimdi biz burada istersek bunun üstüne oturtabiliriz. Beraberce ölçüsünü çıkartabiliriz. İstersek masa üstünde de bunu yapabiliriz. Hiç sorun değil. Yapabiliriz yani sorun yok. Eğer farkı görmek isterseniz ben sadece geçici olarak size bir fark göstermek istiyorum. Bu buraya oturur. Değerli arkadaşlar. Şu parçayı da alacağım.
Bu buna böyle oturur. Muntazam oturur. Hatta ütüden sonra inanamazsınız bile ne kadar güzel oturduğuyla alakalı. Şimdi buna oturacaktır. Bakın. Sonuç olarak biz bunu alacağız. Bakın. Şu duruşun güzelliğine bakın. Fark şurası. Buyurun. Mesela ikisi de şu an omuzda oturmuş, yerinde oturmuş değil mi? Fark nedir? Fark şu. Bakın. Şu burada. Bu burada. Nereye gitti bu? Geriye gitti. Bu aynısı göğüs içinde geçerli. Bak görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Şurada hele çok bomba bir fark var. Göğüs mesafesinde. Peki eğer biz ikisini aynı kesseydik ne olacaktı? Değil mi? Biz hepimiz ustayız. Bu işin ehliyiz yani. Eğer ben bunun ikisini aynı kesseydim buradaki 2 santimlik fark ne olacaktı? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Gelin hemen bu tarafa. Şuralar ezilecek ve kalitesizleşecekti. Gloplar ezilecek ve böyle olacaklardı değil mi? Olacaktı ama dengesiz olacaktı. Biz ne yaptık şu anda? Ya biz bunu gayet güzel oturtturabiliyoruz. Gayet güzel oturtturabiliyoruz. Neyimiz eksik? Hiçbir şey. Tamam ben şimdi şimdi hiçbir şey yapmayacağım. Bakın hiçbir şey yapmayacağım. Ben bunu alacağım. Şunun kesimine bakın buna hiç itibar etmiyorum. Bu dış parça olduğu için itibar etmiyorum. İç parçadan müşterimin provasını alırım. Bunu hazırladıktan sonra bunu ona giydirerek ölçümü düzeltirim. Yani ne yapıyorum? Gel efendim. Gel efendim. Ben bunu alayım hemen şurada. Verin bana makasımı. Bakın. Bu benim haritam. Bu benim haritam. Hiç uzatmıyorum. Hatta normalde tek tek kesiyorum da şu anda böyle bilerek koyuyorum. Şimdi açacağım tekrardan tek tek keseceğim. Sadece görün. Sadece teyit ediyorum iki tarafı. Evet şekiller aynı. Şekiller aynı mı? Aynı. Tamam. Açın bunu. Hiç uzatmayın. Hiç uzatmayın. Güvenin kendinize. Yapabiliriz. Daha da güzellerini yapabiliriz. Benim ürünüm sırtı ipli. Biritli yani bağcıklı. Ne yapıyorum? Burayı vermiyorum. Dikiş payı vermiyorum buraya. Bağcıkların zaten biraz çıkıntısı var. Ben de düzgünce otursun. Bunun böyle çok böyle çevik durmasını istiyorsam ben bunu tam çizgiyi hatta yok edebilirim hafiften. Bakın çizgiyi hafiften yok edebilirim. Ben bunu bu şekilde çizgi artık görünmeyecek şekilde kesiyorum hem de. Evet. Ne oldu? Ürünüm burada hazır. Şimdi hemen bu tarafı da aynısını yapıyorum. Eğer gergin ve düzgün bir şey istiyorsak normal ölçülerden yani özellikle çizdik ya mesela bitirdik ya sırtı. Onu zaten biz bunu böyle yaptığımız zaman Birit de bunu gerecektir. Bilginiz olsun. Çünkü buradan da bir dikim payı var. O da gidecek. O da uçacak yani. Yani 1.2 milim. 1.2 yani 12 milimlik balen oraya oturduğu zaman buradan 1-2 santim daha gidince bu sefer germe olayı başlayacak ve düzgün oturacak. Peki hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir ürün çıktı. Şimdi biz şu anda ne yapacağız? Şimdi öncelikle şunu ütülesem sevmem. Hiç sevmem. Böyle bu iğne izlerini hiç sevmem. Önce bunu ütüleyeceğim. Düzelteceğim yani. Hatta şöyle alayım hemen. Evet. Ne oldu? Çok takıntılıyım değil mi ya? Bakın bir şeyler tam güzel olması gerekiyor. Az önceki işlemden bahsediyorum. Gelin şöyle bir oturtturalım bunu. Zaten artık şekilde çıktı ortaya. Şu kesime bakalım. Her şey tamam. Şöyle iğne verin. Biraz uğraşalım şununla. Şöyle bir uğraşalım şununla. Az önce de yapabilirdik ama bu eğitimin inanın bana bir modelden o kadar bilgi alacaksınız ki şu bir tane modelden o kadar bilgi alacaksınız ki bir şeyler artık size kolay gelmeye başlayacak. Arkadaşlar şu an sadece eğitim alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Uygulamayı en sonda zaten en sonda her şeyi anlayacaksınız. Yapmak istediklerimizle alakalı. Bir şeyler ayağa kalkınca bunu yapmamıza gerek yokmuş. Evet az önceki biz sistemde bunu onun üstüne koyabilir ve düzenli şekilde yürütebilirdik. Bunların hepsini biliyoruz şu anda. Şu anda bunu yapmamın sebebi de bir şeyleri evet kolay zor yol. Kolay yol zor yol. Kolay yol zor yol. Hata düzeltme, hata konuşma, hata çözümleme ve sonuç olarak da bunu almak. Bunun üzerine eğer biz şöyle şunu da gerin. Şunu da geriyoruz. Bunun üzerine alır da şu parçanızı koyarsanız germeyi de öyle yaparsanız kesimi de üstünde yaparsanız doğru bir sonuca ulaşırsınız. Nasıl? Ben şimdi bunu buraya koyuyorum. Şimdi ben bunun üstünde gereceğim. Çünkü ben artık alt taraftaki parçada müşterimle işim de bitti. Müşterimi de istediğimde aldım. Müşterime cevap verebildim. Şimdi bu öncelikle kol evlerini iyi oturtmamız gerekiyor. Bakın şurada şu oturmalar iyi oturması gerekiyor. Şurada da aynı şey var. Aynı işlem var. Şuradan bakalım. Ver bakalım bir iğne. Bakın germeleri yapıyorum şu anda. Bu hep neden biliyor musunuz? Verev hatasının bize yaşattığı şeyler bunlar şu anda. Verev hatasından başımıza gelmiş olan olaylar. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bir taşla iki kuş vuracağız. Omuzları üst üste getiriyoruz. Hepsini oturtuyoruz. Şunu da devam. Yani sonuçtan herkes memnun kalacak.
Bu gidişatın sonucunda yani o kadar bilgi alacağız ki ya evet bir modelden nasıl çok ciddi bilgiler almış olacağız. Şimdi gelelim şöyle oturtmalara. Ürünümüzü görüyoruz. Yani drapajın zaten mantığı da o. Manken üzerinde ürünü sağlıklı şekilde görüp uygulamak. Şöyle aldım, sabitliyorum. Şöyle yani nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor, değil mi? Bakın az önce böyle çok tuhaf duran beden şu anda farklı bir şekilde duruyor karşımızda. Bir şeyler değişmeye başladı. Evet, bir şeyler değişmeye başladı. Şimdi alalım, devam edelim. Bakın. Glove farkı. Devam edelim. Bunların hepsini işleyeceğiz inşallah. Bakın çizgiler nerede kalıyor? Bakın çizgi nerede? Bu nerede? Çizgiler nerede kalıyor? Doğru olacak olan ürün, bakın sonuçta var ya, bakın en son bu ürün o kadar düzgün duracak ki inanamayacağız yani. Sanki resimle çizilmiş gibi. Kopyalama. İnanın resimle çizilmiş gibi çıkacak. Allah'ın izniyle inşallah bunu başaracağız. Bakın mesela ben bunu şu anda ben bunun üzerinden iğnelemeyi yapacağım. Keseceğim ve işi bitireceğim. Bak üstünde iğneleyeceğim, keseceğim, bitireceğim. Ver hemen bana onu. Şimdi küçük iğne ver bana. Şu kol evinin şuraları boş bırakıyorum. Bakın mesela burada bir açıklık olacak. Şurası denge ile alakalı. Şöyle çekiyorum biraz. Bakın şunu hafife almayın. Bu hareketi hafife almayın. Bu hareket size bir şeyler değiştirebilir. Şu çekme olayı var ya, hafiften germe. Şöyle şunu akıtın kumaşı bu tarafa. Bakın ne kadar da fark, ne kadar kaldı. Küçüldü yani. Şimdi burada bir de ürün de sert, bilginiz olsun. Şimdi ben bunu, sonuç benim için önemli. Şimdi ben bunu burada germe yapacağım. Önce böyle gereceğim, sonra aşağıya doğru gereceğim. Oturtalım bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Hadi bakalım, bismillah. Şu kumaşları öncelikle ucuca oturtuyorum. Sonra tek başına böyle geriyorum ki iyice otursun üst parçanın üzerine, alt parçanın üzerine. Bakın. Tamam, arka germeyi yaptık. Şimdi alt germeler yapılacak. Yani nasıl? Böyle toparlama işlemi. Şöyle alt germeyi yapıyoruz. Sadece ölçüyü alıyoruz aslında şu anda. Ama ölçüyü alırken de bir şeyleri de görmek istiyorum tabii ki ben de şahsım olarak. Çünkü sonuçta bu drapaj bir şeyleri canlı olarak nasıl duracağıyla alakalı. Ben bu ölçüyü alırsam şu bedenin güzelliğini görüyor musunuz? Yani böyle yürüyecektir. Şu anda karşımıza duran bu ürün süper. Ver bakalım bana şöyle bir makas. Yok. Önce bir şöyle bir düzelteyim. Arkadaşlar bu tarafa gelin. Siz zahmet buraya gelin. Şimdi düzelte gidiyorum. Şöyle. Burada bir iğne takalım ki aşağıya doğru şey bırakmasın, izin de vermesin ona. Şunu da gereceğim. Belki bir şeyleri çok uzatıyorum. Ama sonuç önemli. Sonuç önemli. Bu unutmayın, hem uygulama hem eğitim. Hem uygulama hem eğitim olduğu için bir şeylerin bedeli var. Şunun. Demek ki biraz mücadele verince şekiller değişebiliyor, oturabiliyor. Bakın şu an nasıl oturuyor. Aşağıya doğru indiriyorum. Evet. Şu anda tam olarak istediğimizde bu. Biraz beni zorluyor. Unutmayın, bunların hepsi verev hatasıyla alakalı. Şu an kumaşın bu şekilde kayması hepsi verev hatasıyla alakalı. Bir sonraki yapımlarda verev hatasını düzelteceğiz, konuşacağız. Sonucun nasıl farklı olduğunu beraberce göreceğiz. Her şey şu anda iyi gidiyor. Şöyle yaklaşın. Şu şekilde hem aşağıya geliyoruz, topluyoruz, hem de iğneleri bu şekilde saplıyoruz. Bakın şöyle hafiften eğimli parmağımla arkadan itekliyorum ve çıkartıyorum bunu. Bu kadar. Sonuç, kumaşımız bakın bizi ne kadar etkiledi. Gerçek anlamda etkiledi. Sonuç karşımızda. Şimdi ben bunu açayım. Şuralardan. Şunları da alayım. Bakalım. Şu en son şu taraftan bir germe. Bu burada böyle duracak. Bizi bekleyecek. En güzel şekilde. Ne diyorsunuz? Başardık mı? Oldu mu? İyi mi? Yorumlar sizde. Arkadaşlar inanıyorum en güzelini beraberce başaracağız. İnanıyorum her şey güzel olacak. Yani sonuç olarak kursun sonunda hiç işi bilmeyen arkadaşlarımız bir şeyler öğretmeye başlayacaklar. Sonuç zaten şu an karşımızda, daha ütülenmemiş bile, oturtulmamış bile. Bir bakalım, bir arkaya bir bağcık gelsin, birit gelsin, bir biritini yapalım, bitirelim. İnşallah en güzel şekilde bunu bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoların devamı için bu videoyu beğen, bir yorum yap, abone ol ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşına gönder.